Merhaba arkadaşlar. Bugün de yeni bir video ile sizlerle bir aradayım. Bugün daha öncelere, daha eskilere ötelediğim bir projem vardı. Dikkat ederseniz kanalımız içerisinde birçok yeni video, yeni projelerle sizlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. Fakat kafamı sürekli meşgul eden bir projem vardı. Benim gibi bilgisayar başında çok zaman geçiren arkadaşlar var, gençler var, orta yaşlılar var. Bu insanlar için ekipmanlar çok önemli. Tabii ki önceliğimiz görsellik ve konfor olmalı. Ama bu süreçte bilgisayar olsun, bilgisayar kasaları, masaları olsun, ekipmanlar olsun. Yani benim öncelikli olarak ilk istediğim nokta görselliğin önüne geçen kısım kullandığım ekipmanların bana göre rahatlığıdır arkadaşlar. Tabii piyasada birçok oyuncu koltukları mevcut. Bunlar öncelikli olarak bizlere görsellik sunuyorlar. Tabii ki konforlu olanları da var ama bu zamana kadar oturduklarım içerisinde hiçbiri beni tatmin etmedi. Benim rahatlığımda benim istediğim şekilde olmadı. Ben biraz büyük bir adamım. Boyum 1.90, kilomda 105 kilo. Tabii biraz böyle oturmayı, geniş oturmayı, rahat oturmayı seven bir insanım arkadaşlar. Oyun oynarken de bunu daha çok istiyorum. Ötelediğim proje ise kendi oyuncu koltuğumu, ihtiyacım olan koltuğu kendim yapmaya yönelik bir projeydi arkadaşlar. Bugün Allah'ın izniyle bu işe başlıyoruz. Umarım istediğim bir şey çıkar. Umarım hayal kırıklığına uğramam bu süreçte. Şimdi nasıl bir yolla izleyeceğiz bunları göstereceğim size. Şimdi ilk yapacağım kısım birinci bölüm olarak öncelikle koltuğumuzu tasarlamamız gerekiyor. Bundan dolayı internet üzerinden karton siparişi verdim arkadaşlar. Kartonlar ebatları et kalınlığı 3 milim. Yaklaşık olarak da görüyorsunuz. Hatta ne kadar olabilir? 3 aşağı 5 yukarı. Zannedersem 60'a 1 metre şeklinde olabilir. Ya da 70'e 1 metre şeklinde olabilir kartonlarımız. Yani minimum bu ebatlarda. Öncelikle istediğim genişlikleri ve istediğim ebatları, derinliği, yüksekliği kendi kafamda tasarlayacağım. Daha sonra bunları sıcak silikonla bir araya getireceğim. İstemediğim kısımları yine kesici falçata yardımıyla keseceğim. Bir görsellik oluşturacağım. Kalıbını çıkarttıktan sonra işlemeye devam edeceğim. Bu süreçte takipte kalın, abone olun ve izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, kartondan ilk etap olarak kalıbımızı oluşturduk. Tabi bu yan tarafta kol koyacak tarafları kalemle çizeceğiz. Sonra şu sırt kısmına şekillendirmesini yapacağız. Buna göre bir şekil vereceğiz. Ana kalıbımızın modeli bu olacak. Daha sonra içerisine mukavemetini, yani sağlamlığını gerçekleştirmek için artık bir ekipman düşüneceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi yapmak istediğimiz koltuğumuzun kartondan belli bir planını oluşturduk. Tabi direkt bu şekilde olmayacak. Biz en derinlik ve belli bir yüksekliğe sahip olması için fikir edinme açısından bu kartonu oluşturduk. Şimdi deniz içerisinde bunun ahşap iskeletini yapabilecek işin açıkçası mobilyacı aradım. Bunun burada yapılabilmesi imkansız dediler. O yüzden işte Bursa'da, İnegöl dolaylarında, İstanbul'da bunu yapan firma varmış hazırda. Tabi komisyoncuyu doğuruyor. Dolayısıyla istenilen meblağlar çok yukarılara kadar çıkıyor. Şimdi ben bunun içerisinde iskeletini ahşaptan ziyade ilk etapta bu örgü telden yapmayı istiyorum. Öncelikle çalışmamızı bunun içerisine göre, şekline göre ana hatları bu karton olacak şekilde belirleyeceğiz. Ve hadi izleyelim. Şimdi arkadaşlar, alt kısmı bahçe telini kartonun ebatlarında kestim. Köşeli bıraktım. Oval yapmadım. Sırt kısmını da yine aynı şekilde biraz eğdim kenarlarından. Tam ölçü şekilde koydum. Biraz
eğimli olacak şekilde. Şimdi şurada gördüğünüz inşaat teliyle şu kısımlarından bağlama yapacağım. Daha sonra gördüğünüz üzere şu kısımdan kısaltacağım. Belki üstüne bir kısım daha büyütebilirim. Sonra şu kenarlardan şu şekilde gelecek şekilde şöyle ve şöyle devam edeceğim. Yine yan keskiyle bunları halledeceğim. Yine bir sonraki aşamada beraber izleyelim. Şimdi arkadaşlar kenar kısımları kağıt bantla önce belirleyerekten kağıt bantla şeklini çıkarttım istediğim şekilde. Sonra kağıt bantın hizalarından bu yan keski ya da pense kullanaraktan kestim. Görüntüyü daha net görebilmeniz adına tekrardan yapıştırdım, kağıt bandı çıkartmadım. Bu şekilde oldu. Aynen burası da böyle. Şimdi arkadaşlar ya berjer şeklinde yapacak olduğumuz oyuncu koltuğu için telden iskeletini oluşturmuştuk. Tabi ahşaptan değil de demirden yapacağız. Şimdi ince çubuk demirler ayarladım. Şu kol kısımlarına şekillendirme yapıp iskeletini oluşturacağım. Kalın kısımlarda da dikey ve yatay olacak şekilde sağlamlığını yapacağım. Sonra şurada görmüş olduğunuz saç, ince bir saç, 1 milimlik. Onunla sırt ve alt kısmını kaynaklayıp temelini oluşturmuş olacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iskeletini oluşturuyorum. Öncelikle inşaat teliyle bu şekilde sabitledim. En son aşamada kaynaklamasını yapacağım ama ilk etap olarak iskeletimiz oluşmaya başladı. Bu fazlalıklarını keseceğim burada. Şuradan da yine fazlalığını kesip altına geçirteceğim. Aynı şekilde buraya bu kısmını da aynısını yapacağım. Sırt kısma 3, 1 buraya, 1 buraya, 2 de ortaya, 4 tane atacağım. Sonra buralara atkı, bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kasa şekillenmeye başladı. Artık gördüğünüz gibi yanlardan destek attım. Profil demirlerinden. Daha sonra açılmasını engellemesi için buralara köşe bant attım. Şimdi koltuğun iskeletinin kaynaklaması bitti. Şöyle göstereyim. Ana çerçevelerini kaynakladım. Sırt kısmına 2 tane atkı attım. Altta da V şeklinde ters ve desteklemesini attım. Şu anda herhangi bir esnetmesi olmuyor işte. Görüyorsunuz. Bir esneme olmuyor. Şimdi şuradaki 1 milimlik saçları üstüne kaplayacak şekilde kaynağını yapacağım. Evet, şu anda berjer koltuğumuzun, yani oyuncu koltuğumuzun iskeletini yapmıştık. İçerisine de 1 milimlik levhalardan keserek dolgusunu yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar alt kısmı için amatörlü 150 kilograma dayanıklı yıldız ayaklı bir sistem aldım. Tabi bunun için ahşabımızdan tabi sistemimiz ahşap olmadığı için metal olduğundan alt kısmına vidalardan geçecek şekilde bu kısımlara aparat yapıyorum şimdi demir kaynakla. Yerlerini belirledim. Şimdi kaynaklayıp sabitleyeceğim. Şimdi altına kaynakladığımız yerleri ve alt kısımları poliüretan köpük sıktım ki boşluk kalmasın, doldursun iyice diye. Yan taraflarına, arka sırt taraflarına iyice bunu sıkacağım. Daha sonra bir testere yardımıyla düzelteceğim ki hani kaplandığında dümdüz bir görüntü olsun. Arkadaşlar koltuğumuzu mobilyacıya götürdüğümde iskeletimizin ahşap değil de demirden olduğu için kaplama yapamayacağını söyledi. Ne yazık ki iş başa düştü açıkçası. Bu bende büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Gördüğünüz gibi bunun üzerine köpük poliüretanla komple kaplamaya karar verdim. Daha sonra ince bu demir testereleri var. Uzun oluyor. Biraz daha böyle biçim alabiliyor. Biraz daha elastik oluyor. Onunla dümdüz keseceğim. Berjer şeklindeki oyuncu koltuğumuzun son hali bu arkadaşlar. Tabi diğer koltuklara nazaran ağır oldu. Normal sıradan evlerdeki berjerler ortalama 30-32 kilo, 35 kilo civarında geliyor. Bu berjer şeklindeki oyuncu koltuğumuz
kendi başına 50-55 kilo aralığında demirden olduğu için. Altına ben şöyle 200 kiloyu taşıyacak kadar bir amatörlü bir sistem aldım. Çelik ayaklı. Karton koymamın nedeni şundan kaynaklı. Sırt kısımları küflenmiş, biraz uğraşamamıştım bununla. Bundan dolayı otururken üstümü leke yapmasın diye koltuğun son hali bu şekilde. Şimdi artık süngerlenme aşamasına geçeceğiz. Şimdi kaplama işlemine geçtik. Alt tarafına şu metal kısımların gelecek olan kısımlarına keçe yapıyorum arkadaşlar. 1 milim kalınlığında. Kolay katlanabiliyor. Sadece o tırtırlık ve o sert kısımlar, kırçılı kısımlar ortadan kalksın diye şu anda elimdeki keçeyle bu kaplamayı yapıyorum şu anda. Keçeyle kaplama işlemini gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Komple yanlar, arkası, altı, yan tarafları. Diğer stüdyo yapımında kullandığım sünger yapıştırıcıyı kullandım. Başka türlü yapıştıramazsınız. En iyi yapıştırıcı bu. Bu yüzden bunu tavsiye ediyorum. Komple koltuğu alt katmanını keçeyle kapladım. Şimdi üst taraflarına elimde el yapım var ve süngerlerim var. Onları kaplayacağım. Şimdi elimde orta sertlikte gri süngerler var. Şuraya baktığımızda 3 santim olması lazım. 3 ya da 4 santimetre genişliğinde koltuğun yan taraflarını yapmak için, bir de bu şekilde 10 santim genişliğinde sırt ve taban kısmını yapmak için süngerler aldım. Şimdi bunu açacağım. Uygulama bölgesi için keseceğim ve yerleştireceğim. Süngerlerle alt kaplamasını yaptık. Şimdi 3-4 santim olan süngerlerle, ince süngerlerle yan tarafların kaplamasını yapacağız. Sünger kaplaması bitti arkadaşlar. Sırt kısmı, oturulacak yer, yan tarafları. Böyle göründüğüne bakmayın. Evlerinizdeki kullandığınız tüm koltuklardaki döşemeler de hemen hemen böyle iç kısımları. Doldurmalarını yaptım, kol kısımlarını yaptım. Şimdi dışına elyafla kaplamasını yapacağım. Daha düzgün bir hale alacak. Arkadaşlar şimdi elyaf kaplamasını da yaptık. Tabi şuralarda gördüğünüz kısımlar hiç önemli değil. Düz kumaşı yapınca bu elyaf pamuklu olduğu için düzgün olmuyor. Ellere falan yapışıyor. Ama görüntü itibariyle tamamladık. Şimdi üst kısmına kumaşının kaplaması yapılacak. Ondan sonra işlemimiz bitecek. Son aşamaya doğru geldik. Şimdi arkadaşlar yapmış olduğumuz koltuğun kartondan kalıplarını çıkarmıştım biliyorsunuz. Bu kalıpları, şurada gördüğünüz kalıpları sırayla kumaşımın üstüne koydum. Öncelikle dikkat ederseniz kendisinin orijinal kalıbını çizdim sabun yardımıyla. Daha sonra ortalama olarak 2 ya da 3 santim kadar pay bıraktım. Tekrardan ona göre çizim yaptım ve kesme işlemini şimdi gerçekleştireceğim. Şimdi kestiğim kumaşlar burada arkadaşlar. İç kısımlarını yerleştirdim. Yerleştiriyorum daha doğrusu. Gördüğünüz gibi teyellemek için iğneler yardımıyla tutturuyorum. Tabi burası kendi yüzü değil. Şu anda bu iç tarafa gelecek olan kısım arkadaşlar. Neden böyle yapıyorum? Gerçek yüzü altta kaldı. Çünkü bu şekildeki potluklardan teyellemek için kullanacağım. Daha sonra teyelledikten sonra bunu çıkaracağım. Ters düz yapacağım. Böylelikle dikiş yerleri de içte kalmış olacak ve gözükmeyecek. Evet arkadaşlar. Kestiğim parçaların model koltuk üzerine yerleştirmesini şimdilik bitirdim. Tabi yan taraflar, yan yanakları ve arka kısım ve şu kısımlar kaldı. Buraları özellikle şu an için yapmadım. Zamanım yetmedi ama onun dışındaki kısımlar görüntü itibariyle kendini belli etmeye başladı. Şöyle göstereyim. Şöyle. Yani burası önemli değil. Çünkü daha kesilmedi bu kısımlar. Kesilmediği için orantılı değil. Şuralarda biraz
kastırıyor. Şurası kesilecek, burası kesilecek. Ama onun dışında az buçuk kendini belli etti koltuğumuz.